Merhaba arkadaşlar. Buraya Chandler aşısı yapmıştık. Şu an aşılarımız kış uykusunda. Burası Şebin, Bilecik, Yalova çeşitleri vardı. Buradaki 8 dönüm yeri aşı yaptık. Evet. Burası bir tanıdığımın aşı yaptık. Dalları kesmedik, bazı dallarını güzel büyüsün diye. Yine de bazı uç dallarından budama yapmış. Yapmamasını söylemiştim. Ama yine de dayanamamış. Bazılarını kesmiş. İlk yıl aşı yapılan yere budama yapılmamalı. Su verilmemeli ama büyük ağaçlı yerlerde. Görüyorsunuz. Hiç pişkin. Gayet güzel. Hatta meyve gözleri var. İlk yıl olmasına rağmen erkek çiçek gözü var. Bu gelecek yıla meyve verecek. Şimdi burada ikisi de tutmuş. Şimdi bu ikisini de taşıyabilir. Buna gerek yok kesilmeye. Sadece şu içtekiler budanacak. Bunu Şubat, Mart gibi yapacağız burada. Onu da beraber yaparız. Şu dal kesilecek. Şu uç dallara vurulacak. Şu üst üste binmiş dallar kesilecek. Bu da aynı. Güzel gelişmiş. 3 tane yapılmış. 3'ü de tutmuş. Gayet güzel. Chandler. Bu yıl bakım yapılmadığı için, su verilmediği için sürgünler pişkin. Gayet güzel. Burası ormana yakın bir yer. Evet, bu tutmuş. İkisi de. Bunun biri alınabilir çünkü 7 santim 5 santim falan ağacın çapı. Biri kesildiği zaman bunlardan kesinlikle dibinden kesilmemeli. Yani şu üstlerden kurumayacak şekil kesilmeli. Bu açıklık kapandığı zaman bu yok edilmeli. Eğer bunu şimdi keserseniz buradan kuruma başlar. Burası canlı kalır. Burası kapatması zor olur. En iyisi bura kapandıktan sonra. Bu bütün aşılar için geçerli. Bu da güzel. Gayet güzel tutmuş. Bu iki tane kesilmeyebilir. 10 santim civarı. Kesilirse de mutlaka bunu dipten değil de biraz üstten kesip zayıflatıp gücü buna verip burayı kapattırmalı. Daha sonra bura kapandığında kesilmeli. Gayet güzel. Hepsi. Buradaki vurduğumuz aşıların %100'ü tuttu. Hiç tutmayan olmadı. Bu tozlayıcımız, işaretledik. Francoat'ta, Fernor, Fernet'te, Ronde'de yapmıştık. Bunları biz, burası karlı bir bölge olduğu halde şöyle küçük bir bantla yaptık.
Çünkü yerden 1 metre, 1,5 metre yüksek gerek yok. Görüyorsunuz ne kadar güzel gelişmiş. Meyve gözleri de var. Önümüzdeki yıl meyve verir. Öbür yıl her biri 1 kilo, 2 kilo vermeye başlar. Her sene katlar. Evet, meyve gözünü görüyorsunuz. Gayet güzel gelişti. Burası rakım 1500 civarı. Aslanköy'ün gölet civarı. Önümüzde hemen gölet var. Yanında. Chatler. 10 yıl önce, 15 yıl önce diktiğimiz çeşitlerden en verimlisini Chatler gördük. Soğuğa yakalanmadığını. Bunun için Şebin Bilecik çeşidiydi. Burası bunlar aşılıydı. Chatler'a çevirdik. Hepsi tutmuş. Evet. İlkbaharda bunları keseceğiz. Bunları keseceğiz. Bu küçük dallardan bir tanesini bırakabiliriz, büyük olanları. Küçükleri keseceğiz. Gayet güzel, sağlıklı. Bunlara bakım yaptık. Burayı su tutla boyadık. Buralara da su sürdük, su tut. Herhangi bir zararı yok. Açık yerlere sürdük. Kurt girmemesi için, kapatması için. Evet, bunlar hep güzel. Önümüzdeki yılda duruma göre su verilecek. Gübre yine verilmeyecek çünkü iştahlı. Fazla gelişmesini de istemiyoruz. 1 metre, 1,5 metre. Daha büyük olduğu zaman burası yüksek bir yer. Pişkin olmayabilir. Gayet güzel aşılar. Büyük ağaçlara aşı yapmadan önce ön kesim yapılması gerek. Daha sonra tekrar aşı yapılırken kesilmesi lazım. Acı suyunun akması lazım. Böyle büyük bahçelerde tek tip çeşit dikilmeli. Chatler, Fernor gibi veya diğer Howard gibi. Maraş 18 gibi. Bunlar benim beğendiğim çeşitler. Bu yörede. Evet. Gayet güzel. Burası bir tanıdığım. Ona aşı yaptık. Şimdi maalesef buraya bakanlar oluyor. Bazıları ceviz sahibine akıl veriyor. İşte bunları budaman gerek, bunları yapman gerek yani diye söylüyor. Hatta bu bahçede gelip bakan, bu işten anlayan bir arkadaş, hatta 3 tanesini ya budamış. Ben de amcaya dedim ki bunlar kuruyabilir. Yıl içinde yüksek kesimlerde budama yapılmamalı demiştim.
Ve 3-4 tanesini ya budayı vermiş. Evet, bu budadığı ağaç. Görüyorsunuz. Burayı budadığı için, tepeyi budadığı için, bunları budadığı için, ağaçları teke düşürdüğü için, gövdedeki bütün yabani sürgünleri aldığı için ağaç ne oldu? Bütün güç uçlara gitti ve kurudu. İşte bu tecrübesizlik söylememe rağmen bu işin içinde olan bir kişi bunu böyle yapıyor. O da bilmiyor. Yani öyle görmüş, okumuş olabilir. Tecrübe de önemli yani. Görüyorsunuz. Bu kuruyabilir yani bu. Bu ağaç kuruyabilir. Sebebi yıl içinde budamak ve kışa hazırlanamamış. Ama diğer yabani sürgünler de üzerinde dursaydı hem iyi gelişecekti ağaç hem de daha pişkin olacaktı. Evet. Bu biraz atlatmış ama şurada da yine de uç sürgünlerde yanma var. Evet, bunları kesmiş çünkü budamış. Budadığı için yüksek kesimlerde budanmamalı. Şunu da görülüyor. Evet, burada kuruma yapmış. Diğerlerinde bu yok. Bizim hiç budanmayanlarda bu kurumuş. Şurada dal yanıklığı var. Niye? Budadığı için güneşe daha çok maruz kalmış. Bir de pişkin olmayınca. Burada diğer ağacı da ya budamış. Ona da bakalım. Evet, maalesef görüyorsunuz bunu. Komple buradan kesmiş. Güç buna gitsin diye. Tamam, normal ama bunu bir sene sonra yapmak gerekiyor. Bu kuruyabilir. Evet, öbürü de uçlarında halen yaprak varmış. Kışa girdiği için kurumuş. Yıl içinde budandığı için. Bu da aynı kesmiş. Bu kesilecek ama ilkbaharda. Bir tane de bunu budamış. Zannedersem. Evet, budamış ve kurumalara sebep olmuş. Bilmediği için. Evet. Bunda da budama yapmış maalesef. Şunu kesmiş. Ama çok dallı olduğu için, çok aş olduğu için atlatmış. Bir de tabanda sürgünler olduğu için onu kesmemiş. Bu böyle kökten sürmüş çok dallı bir ağaçtı. Hepsine vurduk. 18-20 tane dal vardı. Hepsi tuttu. Şu an çok güzel. Pişkin. Böyle her tarafına vurmuştuk. Güzel tuttu. Şunu da budamış galiba. Evet. Bu da tozlayıcımız. Bunda da kurumalar var. Diğerlerinde yok. Şu bantları sökmesini istemiş. Hatta onlarda bantlar sökülmüş durumda. Herhangi bir fırtınada kırılma ihtimali vardı ama güçlenmiş. Bu ilk yıl sökülmemeli. Şurada
Üzerinde kalanlara bakalım. Üzerinde bant kalmış. Evet. Hiçbir problem yok. Çünkü silikonlu, esnek. O onu tutuyor, koruyor. Bu önümüzdeki yıl zaten kendiliğinden atar veya çıkarılabilir. Zaten esniyor. Bak bunlar ne kadar pişkin. Güzel. Gayet güzel. Şunları da uçlarından almış. Almasa daha iyi olurdu. Evet. Büyük ağaçlarda aşıları ilk yıl aşı çok önemli. Bu yüzden dikkat etmeli. Benim diğer videolarda nasıl yapılır, ne yapmak gerek, ne zaman yapmak gerek hepsi anlatılıyor. Bunları takip etmek lazım. Ve ona göre aşı yapmak lazım. Teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere.